Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle yazlık bir bluz çalışması yapacağız. İpim bambu bir ip. 250 metre arkadaşlar, böyle ince. Şiş numaramda 4. Şimdi baklava modeli yapacağız. Sadece haroşadan oluşuyor. Baklavalarımız 4 tane. Bakın ben şöyle daha yakından göstereyim. 4 tane dilimden oluşuyor. Sayımız 107 ilmek. Eğer bu bluzu arkadaşlar büyütmek istiyorsanız bir dilimimiz, çünkü 26 ilmekten oluşuyor. Hani 26 ilmek ilave etmeyin de bunu 25 artı 1 olarak, bu 25 ilmeği 27 yapabilirsiniz. 29 yapabilirsiniz. Yani dilimlerinizi büyütebilirsiniz. Veya 25 artı 1 ilmek olan baklava sayısını 23 ilmek şu arayı yaparak küçültebilirsiniz. Veya 21 ilmek yaparak daha da küçük yapabilirsiniz. Bunun büyütmesini ve küçültmesini şu aradaki baklava sayılarını azaltarak, ilmek sayılarını azaltarak veya çoğaltarak yapın arkadaşlar. Çünkü 26 ilmek çok büyüyor veya birden beden olarak çok küçülebilir. Sayınızı hesaplarken de mesela 4 tane dilimimiz var. 26 ile 4'ü çarpıyoruz. Artı 3 ilmek ilave ediyoruz. 107 ilmek olarak kuruluyor. Siz bunu mesela 21 artı 1 ilmek olarak hesaplarsanız, küçültecekseniz 22 çarpı 4 olarak hesaplayın ve artı 3 ilmek kenar ilmekleri olarak ilave edin. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben bir parçasını ördüm. Şöyle dilimlerimiz, daha yakından göstereyim. Büyükçe bir baklava olacak. Önceki buradaki mantığı bir anlatayım arkadaşlar. Şimdi baklavaları kurarken ilk başta şu aradaki 25 ilmek 3 ilmeğe kadar azalacak ve bu aradaki bir ilmeğimiz de çoğalacak. Yani biri biterken biri başlayacak. Bu şekilde gidecek. Ben şimdi 107 ilmek olarak başladım. 1 2 3 diş haroşa ördüm. 4 numarayla da örüyorum biraz yumuşak olsun diye. 3,5'la da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tık küçülecektir ama şişinizi küçülttüğünüz için. Şimdi 3 diş haroşadan sonra baklava yapımına başlıyoruz. Kenarda 2 ilmek. Şimdi bir tane artırıyorum. Artırmayı ister böyle şişinize dolayın, isterseniz ipi önünüze alın. İkisinde de artma olacaktır. Daha sonra yanındaki ilmeği, iki ilmeği birlikte alıyorum. Kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ilmek ördüm. Yine 2 ilmeği kesiyorum. Bir baklavamızın kesmesini yaptık. 2 ilmek ördük, artırdık. Bu arada 25 ilmeğimiz vardı. 2 ilmeği kesmiş olduk. Şu anda 23 ilmek var. Şimdi hemen yanından bir sonraki baklavanın başlangıcını yapacağız. Yine ipimi öne aldım. Bir tane örüyorum.
Ve tekrar ipimi öne aldım. Bu bir ilmeğin sağında ve solunda artırmamız olacak. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Arada 21 ilmek örüyorum. ...21 ilmek ördüm. Şimdi yine 2 ilmeği birlikte alıyorum. Başta ve sonda kestiğimiz ilmeklerle 23 ilmek oluyor. Tekrar ipi öne aldım. Bir ilmek örüyorum. Tekrar öne aldım ve diğer baklavanın kesmesini yapıyorum. Ve arada da 21 ilmek örüyorum. Bakın şu aradaki bir ilmeğin hem sağında hem solunda artırma var. Baş tarafta bir kere artırma. Bu baklavalar arasında da bir ilmeğin sağında ve solunda birer tane artırmamız var. Bu sırayı böyle devam edelim. Kestim. 21 ilmek ördüm. Sonunda 4 ilmeğimiz var. Kesmeyi yapıyorum. Ve bir tane artırmamı yaptıktan sonra kenarda 2 ilmek haroşa örgümü örüyorum. Örgümüzün arka tarafında artırma kesme hiçbir şey yok arkadaşlar. Bütün ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Yani bu artırdığımız ilmekleri de bütün ilmekleri ters taraflarda sadece haroşa örgü yapıyoruz. Ben haroşayı düzden yaptığım için önde de arkada da düz örgü olarak örüyorum. Bakın şurada artırma ilmeğimi örüyorum. Arada bir tane ilmeğim var, onu da örüyorum ve yanında bir ilmek daha artırma var, onu da örüyorum. Yani bütün sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi hepsini örüyorum. Ön yüze geldik. Birinci artırmada 2 ilmek örüp artırma yapmıştık. Bu sefer 3 ilmek örüyoruz. İlk ilmeğimi boşa aldım. 2, bir sıra önce artırdığımız ilmeği de örüyorum. 3. Tekrar ipimi öne alıyorum. Yine kesme işlemini yapıyorum. Bir sıra önce 21 ilmek örmüştük. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. 19 ilmek örüyoruz. Ve bakın şu artırmadan önceki 2 ilmeği kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. Arada bir ilmekti. Bu sefer 3 ilmeğimiz var burada. 1, 2, 3. Tekrar artırmamı yapıyorum. Diğer baklavanın kesimini yapıyoruz. Kestim. 19 ilmek örüyorum. Ve tekrar kesme yapacağım. Bu sıramız da bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bu aradaki sayılarımız ikişer ikişer azalırken bu yeni oluşan baklavamızda 2 ilmek 2 ilmek çoğalacak.
Sıranın sonuna geldiğimiz zaman kestim. 19 ilmek ördüm. 2 ilmek kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. Pardon. 19. ilmeği beraber örecektik. 19 ilmek ördüm. Şu 2 ilmeği kesiyorum. Artırıyorum ve sonunda 3 ilmeğimiz var. Arka tarafa geldiğimiz zaman yine bütün ilmeklerimi örüyorum. Ve bu aradaki artırdığımız ilmekleri de örüyorum. Bundan sonra arka taraflar hep aynı şekilde olacak. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece artırdığım ilmekler dahil hepsini örüyorum. Tekrar ön yüze geldik. İlk ilmeği boşaldım. 1 2 3 ve bu sefer 4 ilmek örüyorum. Kenarlarımız birer ilmek çoğalıyor. Tekrar artırmamı yaptım. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ve bu arada da 17 örmemiz lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ilmek ördük. Kesme ilmeğimize geldik. Yine ikisini birlikte alıyorum. Artırmamı yapıyorum. Bu arada 1 ilmekti, 3 ilmek, şimdi 5 ilmek örüyoruz. Beş ilmek ördüm. Tekrar artırıyorum. Kesiyorum ve baklavalarımızın arası 17 ilmek kaldı. Sonuna geldik. Yine kesmemizi, pardon, normal kesiyorduk. Kesmemizi yapıyorum. Artırıyorum. 1 2 3 4 ve 5 ilmek örüyorum. Ve tekrar artırıp kesiyorum. Bu kestiğimiz ilmekleri saymıyorum arkadaşlar. Onları sayarsanız 19 ilmek. Yani 25, 23, 21, 19 olarak geldi. Yani kestiğimiz ilmekler haricinde 17 ilmek var. Bakın şu şekilde bir göstereyim. Şimdi bu aradaki ilmeklerimiz ikişer ikişer azalarak gidecek. Bu aradaki ilmeklerimiz ikişer ikişer çoğalarak devam edecek. Kenarlarımızda birer birer artıyor. Şu baklavalarda ikişer ilmek artıyor, ikişer ilmek kesiliyor. Şimdi bu ara tam 3 ilmek kalana kadar böyle kesmeye ve artırmaya devam edelim.
Bu aradaki 25 ilmeğimizi her sıra 2 2 keserek şu anda 3 ilmeğimiz var. Buradaki bir ilmekten de sağından ve solundan artırarak her sıra ikişer ikişer arttı. Burada da şu anda 23 ilmeğimiz var. Kenarlarda da 13 ilmeğimiz var. Bakın şu 3 ilmek ortanın, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmekte kenarda ilmeğimiz var. Şimdi arkadaşlar bu baklavayı tam olarak bitireceğiz. Bakın şuradaki 3 ilmeğin hepsini birlikte alacağız. Artık baklavanın ilk baklavamızın son bitimine geldik. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kenar ilmeğimiz şu anda 13. Bir tane artırıyoruz. Kenarlarda 14 ilmeğimiz olacak. Şimdi bu ortadaki 3 ilmeği üçünü birden alıyoruz. İpimi öne aldım. 3 tane ilmeği birlikte alıyorum ve tek ilmeğe iniyoruz. Tekrar artırıyorum. Bu aradaki 23 ilmeğimizi örüyoruz. Kenarlarda da bir başlarken bir de sonra artıracağız. Yani bu aradaki ilmeğimiz yine 25 ilmeğe ulaşmış olacak. Şimdi tam 23 ilmek örüyorum. Artırmamı yapıyorum. İpi öne aldım. Bu tam kese kese geldiğimiz baklavamızın 3 ilmeği var. Bu 3 ilmeğin hepsini birlikte alıyorum. Artırdım. 3 ilmeği birlikte aldım ve tekrar artırıp 23 tane ilmeğimi örüyorum. Aslında şurada yaptığımız işlem şimdi buraya geldi. Yani bu aramız 25 ilmek oldu. Şu baklavaları kestiğimiz baklavalarda birer ilmek. Şimdi bu sırayı böyle bu şekilde tamamlayalım. Arkasında gelelim. Yeniden baklavaya bu sefer buradan açmaya başlayacağız. Evet, ben tekrar ön yüze geldim. Şimdi kenarlarda 14 ilmeğimiz, arada bir ilmeğimiz ve şuradaki bir ilmeğe kadar da 25 ilmeğimiz var. Yani ilk sıraya geri geldik. Şimdi bu baklavayı açtık. Bu açtığımız baklavanın kesmesini yapacağız. Yani şuradaki dilim kapanacak. Buradaki bir ilmeğin içinden de tekrar sağından solundan artırmalar yaparak baklavamız büyüyecek. Ve bu arada da bu kenar ilmeğimiz kesile kesile tekrar 2 ilmeğe kadar gelecek. Şimdi buradaki 14 ilmeğimizin 12 tanesini örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12. Yeni baklava kurarken arkadaşlar burayı şaşırmazsanız bundan sonra hiç kayma olmuyor. Bakın şuradaki bir ilmeğimiz var. 3 ilmeği topladığımız ilmek. Onun sağındaki 2 ilmeği ve diğer tarafındaki 2 ilmek kesilecek. Yani şu bir ilmeğin hem sağında hem solunda artırma yapacağız. 12 tane ördüm. Şu 2 ilmeği kesiyorum. 13 ve 14. ilmeğimi kesiyorum. Artırmamı yapıyorum ve bir ilmek örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Ve diğer baklavanın ortadaki baklavanın kesmesine başlıyorum. Kesmeyi yaptım. Yine 21 ilmek arada örüyorum. Kestiğim ilmeklerle 23 olacak. Bakın şuradaki bir ilmeğe geldim. Önce kesmemi yapıyorum. Bu dilimin kesmesi. 2 ilmeği birlikte aldım. Artırıyorum. Bir ilmek örüyorum. Ve tekrar artırıyorum. Diğer dilimin kesmesini yapıyorum. Şurada tekrar anlatayım ne yaptığımızı. 14 ilmeğimiz vardı. Artık buradaki 14 ilmeğimiz azala ilk başladığımız gibi 2 ilmeğe kadar inecek. Yani bu kenarı bitireceğiz. Bu aradaki bir ilmeğin de sağından solundan artırarak yeniden büyüteceğiz. Ve buradaki 25 ilmeği de kese kese tekrar 3 ilmeğe indirip sonraki sırada da 3 ilmeği birlikte alıp tek ilmeğe indireceğiz. Bu ortada tam bir baklavamız çıkacak arkadaşlar. Ben şöyle yapılmış olandan göstereyim. Bakın şu anda şunun tam yarısındayız. Bunu keserek bitireceğiz. Önce 3 ilmeğe, daha sonra üçünü birlikte alıp tek ilmeğe. Şu kenardaki 14 ilmeğimiz de kesilerek tekrar 2 ilmeğe inecek. Ve hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bunun boyunu ne kadar istiyorsanız uzunluğunu tunik gibi yapabilirsiniz. Elbise gibi yapabilirsiniz daha uzun. Yani bu baklavaların dediğim gibi yani biri biterken biri başlayacak. Biri biterken diğeri başlayacak. Bu şekilde istediğiniz kadar ebatını örebilirsiniz. Şurada çıkan dilimimiz arkadaşlar 1, 2, 2,5 oldu. Şu yanlarda çıkan dilimlerimiz de tam 1, 2 tane. Yani şurada 2 tane tam dilim, bir de yarım da altında var. Yani şuradaki dilimimiz de 2,5, şuradaki dilimimiz de 2,5 oldu. Ben bunun boyunu bu kadar yapacağım. Etek boyu yapacağım. Yani eteğe kadar olan kısmını yapacağım. Siz daha uzun istiyorsanız bir baklava daha ilave edebilirsiniz. Görüntümüz de bu şekilde. Şimdi kolsuz olacağı için şurada keserek gitmeyeceğim de yelek kolu yaptığımız stilde gideceğim. Yani ilmek ilave edip öyle kesmesini yapacağım. Şimdi tam buradaki 2 baklavamız tam çıktı, bitti. Bir ilmeğimiz kaldı. O kısma geldiğimiz zaman, hatta şurayı da söyleyeyim. Şu bir ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğimiz var. Şimdi burada kol yapımına geçiyoruz. Şu 2 ilmeğin arasına girdim. 1,
Takıyorum. Tekrar giriyorum. 2. Takıyorum. İlmek alıyorum. 3. 4. 5. 6 ve 7 tane ilmek çıkardım. Önce bu 7 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bu 8. ilmeğimi yandaki 2 ilmekle birlikte, yani şu 3 ilmeği birden alıyorum. Kestim. Şimdi hiç diğer tarafa geçmeden geri dönüş yapıyorum. İpimi öne aldım. Tekrar başa geldim. Şimdi yine 7 ilmeğimi örüyorum. Sekizinci ilmeğimi bu sefer 2 ilmek olarak keseceğim. Yani 1-2 ilmeği birlikte alıyorum. Ve geri dönüyorum. İkinci kesmemizi yaptık. İlk ilmeğimi yine boşa aldım. Tekrar ön yüze geldik. 7 ilmeği yine örüyorum. Sekizinci ilmeğimi yine 3 ilmek olarak alıyorum. Yani üçüncü kesmemizde 3 ilmek olarak kesmemi yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi boşa alıyorum. Şimdi dördüncü kesmemize geldik. Yine 7 ilmek örüyorum. Ve bu sefer 2 ilmek. Yani bir 3 ilmek birlikte alıyoruz, bir 2 ilmek birlikte alıyoruz. Dördüncü kesmemizi yaptık. Yine sıra başına gidiyorum. Beşinci kesmemizde yine 3 ilmeği birlikte. Altıncı kesmemize geldik. Altıncı kesmemizde 2 ilmek birlikte alıyoruz. Tekrar dönüyorum.
Şimdi 7. kesmemizi yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7. 7. kesmemizde yine 3 ilmek. Yani sıralamamız bir 3 ilmeği birlikte alıyoruz, bir 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Yine 2 ilmeği boşa aldım. Sekizinci kesmemizdeyiz. İki ilmeği birlikte alıyoruz. Dokuzuncu kesmeye geldik. Bu aynı zamanda son kesmemiz. Şuradaki 3 ilmeği birlikte. Bakın kolumuz kendiliğinden böyle kesilmiş oldu. Şimdi diğer sıra başına kadar devam ediyoruz. Aynı zamanda örneğimizi yaparak. Şimdi 7 ilmek kol için ayırmıştık. Bunu tek ilmek olarak kabul ediyoruz. Yeniden örnek kurmaya başlıyoruz. Yani baklavanın azaltmasındayız. İpimi öne aldım. Şu 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ve şuradaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. Artırmamı yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Artırıyorum. Yani yeniden bu aradaki baklavalarımız devam edecek. Sıranın sonuna geldiğimizde kestim. İpi öne aldım. Artırmamı yaptım. Bir ilmek örüyorum. Bu kısım kesileceği için burada yeniden artırma ve azaltma yapmıyorum. Yani buradaki ilmeklerimi örüyorum. Ve şimdi de bu kenardaki kolumuza ilmek atacağız. 7 ilmek atacağız. Aynı şekilde diğer taraftaki gibi kolu hem yuvarlayıp hem keseceğiz. Yine son ilmeğin boşluğuna girdim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. ilmeğimi çıkardım. Takıyorum ve örüyorum haraşo olarak. Yedi ilmek ördüm. İlk kesmeye 3 ilmekle başlıyoruz. Bu birinci kesmemiz. Tekrar geri dönüyorum. Aynı diğer kolda yaptığımız gibi bir sıra 3 ilmeği birlikte alacağız. Bir sıra 2 ilmeği.
İkinci kesmemizde 2 ilmek alacağız. Tekrar sıra başına geliyoruz. Üçüncü kesmemizdeyiz. 3 ilmek keseceğiz. Evet, şu 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Yani 3 ilmeği birlikte alarak aslında 2 ilmek kesiyoruz. Dördüncüde 2 alacağız. Beşincide 3 ilmeği birlikte alacağız. Bu şekilde yine diğer tarafta yaptığımız gibi 9 tane kesmemizi tamamlayacağız. Bu tarafta arkadaşlar 9. kesmeyi de 2 kestim ki şu tek ilmek olarak devam etsin diye. Yani 8 ve 9'u 2 2 olarak aldım. Şimdi artık normal örgümüze devam ediyoruz. Ön yüze geldik arkadaşlar. Şimdi ben buradaki oyuntuyu biraz daha girmesini istiyorum. Yani bir 3-4 kere daha kesme yapmak istiyorum. Yani burası tam koltuk altından itibaren otursun diye. Şimdi 7 ilmeğimizi örüyoruz. Yedi ilmeği ördük. Sekizinci ilmeği bir sıra önce artırdığımız ilmekle beraber alıyorum. Burada birinci kesmemizi yapmış olduk. Tekrar ipi öne aldım. Şimdi artık normal baklavanın dilim kesmesini yapıyoruz. Yani şuradaki deliklerimiz şu şekilde sola doğru gidecek. Şimdi sıranın sonuna doğru gelirken şu baklavamızın kesmesini yapıyoruz. Yani 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Ve artırmamızı yapıyoruz. Daha sonra bir sıra önceki artırdığımız ilmeği, yani bu diğer baştan 8. ilmeğimiz, kesiyorum. Ve kalan 7 ilmeğimi örüyorum. Arka tarafını komple haroşa örüyoruz arkadaşlar. Ön yüze geldik. Yine 7 ilmeğimizi örüyoruz. Sekizinci ilmeği bir alt sırada artırdığımız ilmekle beraber alıyoruz. Bu ikinci kesmemiz oldu. Artırıyorum ve baklavanın dilimine geçiyorum. Şimdi kolda kesmelerimizi yaptıktan sonra bu işlemi gidip gelip yapıyoruz arkadaşlar. Burada döne döne yapmıştık. Bu bir kesmeleri de
Her sıra başına yani 7 ilmeği ördükten sonra 8. ilmeği kesiyoruz. Sıranın sonunda da aynı şekilde önce baklavanın dilimini kesiyoruz. Artırmamızı yapıp 8. ilmekle bir sıra önceki artırdığımız ilmeği birlikte alıyoruz ve 7 ilmeğimizi örüyoruz. Bunu şimdi ikinci kesmemizi yaptık. 2 tane daha yapalım. Yani 4 kesmemizi tamamlayalım. Daha sonra normal baklavaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, kesmelerimiz bitti. 3 2 3 2 3 2 3 2 ve 3 olarak kesmemizi yaptık. Yani burada toplamda 14 ilmek kesme yaptık. 1 1 1 olarak da burada kesme yaptık. Yani toplamda 18 ilmeğimiz gitti. Ama 7 ilmek ilave ettiğimiz için toplamda 11 ilmek kesme yaptık. Şimdi bu kesme olayı yeleklerde, süveterlerde yaptığımız gibi yaptık. Ya şurası yuvarlansın diye. Ama hani hem baklavanın kesmesi hem artırmaları yeni öğrenenler için bu kesme çok zor geliyorsa normal 4, 3, 2, 1, 1 olarak falan bu 11 ilmeği o şekilde de kesebilir. Şöyle yani normal kazak kolu keser gibi de 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 1, 1 daha kesse bir 11 ilmeği kesmiş olur. İsteyen o şekilde kesebilir, isteyen de bu şekilde kesmesini yapabilir. Şimdi biraz kol boyumuz olana kadar artık normal örneğe döneceğiz. Yani 8 ilmeği öreceğiz. Buradaki ilmeğimizi de öreceğiz. 9 olacak. Artırıp keseceğiz. Bir dahaki sıra 10 olacak. 11 olacak. Yani şu dilim bitene kadar bu yandaki sayılarımız da artacak. Şimdi bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Şimdi kol kesmemiz bittikten sonra 4 kere de normal kesme yapmıştık. Daha sonra baklavamıza devam ettik arkadaşlar. Yeniden baklava açıldı. Şu arada da ayrı baklava, yani ortada 2 tane baklavamız var. İlmek sayımız da 85. Şimdi yaka oyuntusunu yapacağız. Bakın şu şekilde. Şimdi buradaki en son ilmeği yaparken artık 7 tane ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 7 delikten önce. Daha fazla ilerletmeyeceğim. Yani artık burada bütün baklava deliklerini bitiriyorum. Yaka oyuntusu için şimdi 32 ilmek ördüm. Şimdi 32 tane ilmek var. 32 de diğer tarafta bırakacağım. Bu aradaki 21 ilmeği keseceğim. Önce ortadaki tam 21 ilmeğin kesintisini yapacağız. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, bu da 21. ilmeğim. 21 tane kestim. Şimdi
Diğer omuz başına kadar örüyorum ve geri geleceğim tekrar yaka tarafına. Artık baklava deliklerini yapmıyorum arkadaşlar. Bitirdim çünkü kayacak taraf yok, yani ilmek kesecek kadar. Burada baklavanın deliklerini bitirdim. Artık normal olarak haroşa örüyorum. ...32 ilmeğimiz de bu tarafta var. Şimdi tekrar geri haroşa olarak yakaya doğru geliyoruz. Yakaya gelirken sondaki 2 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Tekrar döndüm. Yaka oyuntusuna devam ediyoruz. Şimdi 3 ilmek keseceğiz ama şuradaki ilmeğimizi şöyle çeviriyorum ki düzgün kesilsin kenarı diye. 1 2 3 ilmek kestim. Bir de arka tarafında kesmiştik. 4 ilmeğimiz daha kesilmiş oldu. Tekrar gidelim ve geri gelelim. Yaka tarafına gelirken arkadaşlar mutlaka şu sondaki 2 ilmeği birlikte alın. Yani bir tane kesmeyi bu yönde yapın. Tekrar ön yüze geliyorum. Bir sıra önce 3 kesmiştik. Şu ilmeği de şöyle düzelterek takıyorum. 3 kesmiştik. Şimdi 2 kesiyoruz. 1 2 Tekrar omuz tarafına doğru gidip yaka tarafına geri geliyoruz. Yine bu yönde 2 ilmeği birlikte aldım. Tekrar ön yüze geldim. Şu ilmeği düzelterek 3 2 bu sırada da 1 kesiyoruz. Bundan sonra kesmelerimiz omuz ilmeğimiz 20 olana kadar bir devam edecek. Hem arka tarafta hem ön tarafta bir ilmek keserek 20 ilmeğe kadar düşeceğiz. Yine arka taraftayım. Yine 2 ilmeği birlikte aldım. Ön yüze dönüyorum. Şu ilk ilmeği şöyle bir düzelterek bir ilmek daha kesiyorum. Şu anda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 ilmeğimiz var arkadaşlar. Dönüşte arkadan gelirken yine bir ilmeği keseceğiz. Daha sonra bir 4-5 sıra hiç kesmeden haroşa olarak devam edeceğiz.
Omuzlarda 20 ilmek kaldıktan sonra arkadaşlar ben 5 sıra ördüm. Şu kenardaki haroşaları bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 36 diş haroşamız var. Yani bütün kol kenarlarında 36 diş haroşa olacak şekilde buradaki sayınızı bazen, çünkü diğer tarafta 4 sıra olabilir. Bu sayınızı ona göre ayarlayın. Şimdi omuz kesmesine geldik. Yirmi ilmeğimiz var. 6 ilmek kesiyorum. İkisini birlikte aldım. 1. İkisini birlikte aldım. 2. 3. 4. 5. 6. Ve devam ediyorum. Geriye 14 ilmeğim kaldı. Onları haroşa olarak örüyorum. İlmeğim kaçtı arkadaşlar? Şimdi tekrar omuz tarafına doğru döndüm. Sondaki 2 ilmeği yine kesiyorum. Bu sondaki ilmekleri kesmenin size avantajı arkadaşlar. Şurada şöyle ayrı ayrı ilmekleriniz uzun durmaz yani. Dümdüz bir şekilde çıkmasını sağlar. Böyle kademeli kestiğiniz şeylerde sondaki 2 ilmeği mutlaka birlikte alın. Şimdi 6 kesmiştik. Dönüşte 1 kestik. Yine şu ilmeğimi düzelterek 6 ilmek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek kestim. Zaten 7 ilmeğim kaldı. Onları örüyorum. Sondaki 2 ilmeği yine birlikte alıyorum. Ve sadece 6 ilmeğim kaldı. Şimdi onun hepsini kesiyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi diğer tarafın oyuntusunu yapacağız. Şurası ön yüzümüz. Yani ön yüzümüz, sondaki tarafı yaptık. Şimdi şişimizde kalan tarafı yapacağız. Şöyle arkayı çeviriyorum. Şu ipimi hemen şu birinci ilmeğin yan tarafında, şöyle ikinci ilmeğin altına doğru şöyle bağlıyorum.
Daha sonra saklayacağız daha bu taraflara doğru. Şöyle biraz da uzun bırakıyorum ki saklama payını verelim. Diğer tarafta 3 ilmekle başlamıştık arkadaşlar kesmeye. Bunda da direkt 3 ilmek olarak kesinti yapacağız. Fakat şu ilk ilmeğin içinden şu ipi geçiriyorum. Şu arada kalsın. Evet. Şimdi 1 2 3 ilmek kestim ve devam ediyorum. Tekrar omuz başına gidelim, yaka tarafına gelelim. Yine yakaya geldiğimiz zaman şu iki ilmeği birlikte alalım. Geri dönüyorum. 3 kestik. Bir sıra önce, bu sıra 2 kesiyoruz. Şöyle 1 2 ipimi yine öne alıyorum, devam ediyorum. Artık bundan sonra arkadaşlar dönüşlerde yakaya doğru gelirken bir ilmek, giderken bir ilmek olmak üzere kese kese 20 ilmek kalana kadar öreceğiz. Daha sonra da bir 4 sıra normal hiç kesmeden örelim. Şu kenardaki haroşa sayımız 36 diş olana kadar, yani 36 diş 60 72 sıra yapar arkadaşlar. Yani kol kesmesinden itibaren 72 sıra örmüş oluyoruz. Şuradaki haroşalarınızı sayın, 36 tane olunca 6 6 6 olarak da omuz kesmelerini yapalım. Şurası ters tarafımız, düz tarafımız burası arkadaşlar. Bu şekilde çok hafif bir yani çok derin olmayan bir sıfır yaka yapmış olacağız. Evet arkadaşlar, her iki omuz tarafı da bitti. Şimdi bunun aynısından aynı ölçülerde kesimleri aynı olacak şekilde bir parça daha hazırlıyoruz. Ben onu hazırlamıştım. Ön yüzleri içe gelecek şekilde. Şöyle, yani tersi bu taraf koyuyorum. Ve buradaki omuz dikişlerini yapacağız. Bir tane sık iğne yaptım. Siz bunu iğneyle de dikebilirsiniz. Yani hiç fark etmiyor. Şimdi şu iplerimizi de saklayalım. Yani şu tarafta da var bir ipimiz. Onu da şöyle omuzdaki
parçayı şöyle içeri doğru yürütelim. Evet, bir omzumuzu dikmiş olduk. Şimdi şu yanların dikişi haroşa olduğu için arkadaşlar birebir dikeceğiz. Şöyle koyuyorum. Hatta şuradaki başındaki ipi kullanalım. Şimdi şu iki parçayı yan yana koyuyorum. İpim burada bağlı. Diğer parçanın ilk haroşa ilmeğini alıyorum. Ve buradaki ilmeği de alıyorum. Ve aynı yerden tekrar bu etek ucu olduğu için iki kere geçiyorum. Daha sonra arkadaşlar bu karşılıklı kenardaki dişlerimiz var. Bir buradakinden, bir de karşıdakinden alarak yan dikişlerimizi tamamlayacağız. Evet, artık son kenar dikişlerini yapıyoruz. Koltuk altına geldik. Burada şöyle şu haroşadan alıyorum. Diğer tarafta. Koltuk altında tam böyle birebir dikersek muntazam olacaktır arkadaşlar. Bu arada ben diğer tarafları da diktim. Bu artık son dikişimiz. Bu rizimiz bitmiş oldu. Ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum ama çok hafif. Böyle ince ipten olduğu için böyle bir de bambu olduğu için arkadaşlar yazın çok rahat kullanabilirsiniz. Bu ipleri terletmez. Şöyle ipimizi de geriye doğru tekrar yürütüyorum ki saklıyorum. Evet, dikiş işlerimiz de bitmiş oldu. Şimdi bir düzünü çevirelim bunun.
Bakın yaka kısmı bu şekilde. Güzel, çok sıkmayacak. Koltuk altımızda şöyle kendinden yuvarladık. Şu yan dikişlerimiz arkadaşlar. Baklavalar birleşince şu şekilde görünecek yanlarda. Bu rizimiz yaklaşık 38-40 beden. Hatta 42 beden bile giyebilir yani. Çünkü çok dar bir buriz değil. Dediğim gibi siz istediğiniz sayıda bunları ikişer ilmek ilave ederek tek ilmek olmak kaydıyla baklavalar büyütebilirsiniz. Şu şekilde. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Çünkü bu yorumlarda gerçekten bazı şeyleri söylüyorsunuz, bana hatırlatıyorsunuz. Ben de ona göre sizlere daha çok bilgi vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.